Ameliyat olamayacak bel hastasına ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Bel ağrısını geçirmenin başka bir yolu yok. Siz bunu yapıyor musunuz? Ya tabii beyin cerrahisi, Beyin ortopediyle cerrahisiyle beraber yapıyoruz. yapıyorsunuz. Çünkü bunu yaptığın zaman kök rahatlıyor. Kanal 1 milim bile açılsa hastada inanılmaz bir ferahlama oluyor, rahatlama oluyor. Böyle bir ağrı yok. Ya hiçbir şey mi iyi gelmez ya? Bantlar, hiçbir şey iyi gelmiyor. Yani Ameliyat olup ameliyat sonrasında başarılı da olsa ameliyat ağrı devam ediyor. O zaman ne olacak? 24 saatin var. O 24 saatte o fıtığı orada almadın. Hayat boyu dışkını tutamazsın. Bunlar kırmızı bayrak. Bir an önce dekompresyon edilmesi gereken bir durum vardır. Yani mutlaka bir cerrahiyle görüşmek, onun şeyini yapmak lazım hızlı bir şekilde. 3 ağrı var derler. Doğum ağrısı, diş ağrısı, adet ağrısı. Yani sorular şunlar. Adet ağrısına bir şey yapıyor musun? O sinir blokajını yaptım. Genç kızın hiçbir ağrısı, sızısı kalmadı. Şu an 3 ay oldu, ses seda yok. Bu mükemmel bir şey. Efendim merhaba, bir uzman görüşü programında daha sizlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Oytun Erbaş'la bugün şahane bir konuk ağırlıyoruz. Hocam daha önce de bize konuk olmuştu. Özellikle ağrı üzerine konuşmuştuk. Profesör Doktor Serbülent Gökhan Beyaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Oytun hocam ikinci kere konuk oluyor hocam. Çok sevdim. Ne güzel. Ama şöyle bir şey var. Hani benim insanlardan da gözlemlediğim bir şey var. Yani şöyle şimdi birçok sağlık programında insanlar birbiriyle konuşurken böyle biraz şey var yani. Daha böyle hani daha bir pazarlama var. Yani karşıda bir spiker oturuyor, bir doktor oturuyor. Yani spiker doktordan habersiz, doktor spikerden habersiz. Yani orada ortak nokta ne? Yok. Bir, içinde hasta yok. Yani derdi olan yok. Yani bir hasta derdini anlatsa bak ona varım olur bir şey. Yok. En azından bu platformda hani iki doktor var, ben burada halkı temsil ediyorum. Yani halkın ayağım ağrıyor. Yani neresi ağrıyor? Gözüm ağrıyor, kıçım ağrıyor, başım ağrıyor. Yani en azından o bildiğimiz insan, ben diyorum ki ya zaten olaylar belli deyip bir şekilde başlıyorum. Önce şunu başlayayım. Şimdi ben çok mesela yurt dışına oradaki özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerle, ben ona gurbetçi demiyorum. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız, Türkiye'li vatandaşlarımızla konuşuyorum orada. Çok ilginç bir şey gördüm. Söyleyeyim mi sana? Bekliyorum. İnsanların ağrıları var. Abi oradaki doktorlar bir ilaçlar yazmışlar, söyleyeyim mi? Tramadol. Direkt. Ya direkt hiç, yani tramadol, şöyle söyleyeyim bilmeyenler için, tramadol hani bizim artık yani kanser hastalarında kullandığımız bir ağrı ilacı. Hiç basit ağrı kesici vermedi. Yani parasetamol. Direkt hemen böyle bizim hani ikinci kodeinli basamakta. olmadan direktman soruyorsun. Neyin ağrıyor? Hocam benim diyor belim ağrıdı. Yani bir opiat türevi yazmışlar. En ağırını yazmışlar. Yani şunu söyleyeceğim. Ben oraları görünce Türkiye'deki ağrı yönetiminin çok daha iyi olduğunu gördüm. Yani halk böyle kafaya göre kullanıyor. O ona veriyor falan. Yani şunu söyleyeceğim. Oradaki doktora şöyle bir şey var. Asla ağrının sebebini bulmuyorlar. Ağrı var mı? Var. Ağrı kesici. Veriyor ağrı kesici, tamam diyor. Yani böyle bir yaklaşım olduğunu gördüm. Gerçekten de onlara tavsiye etmekte gittiğim zaman söylüyorum. Diyorum ki burada diyorum bu ağrı işi olmaz. Türkiye'ye yazın geldiğinizde adam gibi, özellikle çünkü bel ağrısı. Çünkü dar kanal olanları var. Faset sendromu olan var işte. Ligamentum işte bizim flavum hipertrofileri Evet. var. Yani şunu söyleyeceğim, yani çok şaşırtıcı bir şey, biliyor musun? Yani Avrupa'nın sağlık sistemi şöyle söyleyeyim çökmüş. Yani orada Almanya'da evet, ben de gittiğimde onu konuştuk. Hekime ulaşmak bir kere zor. evet. Hekime ulaştığında da dediğiniz gibi böyle şey yapıyor. Direkt hani bir daha gelmesin. Hemen ilk seferde böyle orta basamak, ikinci basamak dediğimiz böyle tramadol türevi ilaçlarla başlıyorlar. Ki bunun hem düşük dozda olsa bağımlılık yapma etkisi var. Kabızlık gibi böyle morfin türevi tüm şeylerin etkilerini görebiliyorsun onda. Dolayısıyla en büyük sıkıntılardan bir tanesi de o. Sadece ağrıyı kesmeye yönelik şey yapıyorlar. Evet, Halbuki evet. ağrının kaynağına yönelseler çok daha sorunu hem çözmüş olacaklar. Kaynağının bulup sorunu çözüp ağrıyı da zaten bu şekilde gidermiş olacaklar. Ya sana yani şunu da söylemek istiyorum. Gerçi bizim önümüzde şeyler var. Evet, Değil birkaç, mi? başlıklarımız var. Başlık var ama ben ilk önce şunu şey yapayım. Şimdi bizim mesela hep biz bahsederken hep dış ağrılardan bahsediyoruz. İşte migren ağrısı olsun, işte bel ağrısı olsun. Bunlar dış organ ağrıları biraz. Yani bir de iç organ ağrıları var mesela.
Şimdi iç organ ağrılarına sana söyleyeyim mesela. Şimdi Kalp ağrısı. şöyle herkesin iç organ duyarlılığı farklı, tamam mı? Şimdi mesela bazısı yemek borusunu çok hissediyor mesela adam. Bak, en küçük reflü hisseden var. Ya da işte bu bizim irritable bağırsak diyoruz. Ya adam bağırsaklarını çok hissediyor. Ben biliyorum gerçekten, yani şöyle herkesin bağırsağı guruldar. Adam hissediyor bunu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bazı insanlar, bunlar gerçekten çok geliyor bize. Mesela adamın reflüsü var ve özefagus ağrısı hissediyor adam. Yani yemek borusu ağrısı hissediyor. Mesela bunlara böyle bir şey yapıyor musunuz? Yani, Tabii. Yani var mı bunun böyle bir şeyi? Şimdi şöyle, bunlar da tabii hani vücudumuzun kafadan çıkan egzon siniri, vagus siniri. Evet. Şimdi vagusun gittiği, innerve ettiği her yerde oluşan problemlerin şeyinde biz sinir şeyini hep arka plana bırakıyoruz. Yani sinirinin bunun innervasyonu ve bununla ilgili olacak problemleri hep göz ardı ediyoruz. O yüzden son yıllarda işte vagus stimülasyonu, vagusun kulaktan veya işte Sen takıyor musun bu vagal stimülatör falan? Öyle şöyle şey? perküten olarak takılanlar var. Evet. Ama diğerlerini beyin cerrahisiyle Beyin cerrahı. beraber Ama yapıyoruz. sen kulağında şey takıyorsun, şu kulak arkasına Evet, takıyorsun. kulak arkasına Pil mi? takıyoruz. Ha, pil. Şöyle gibi. küçük, evet, bir iki Sen haftalık ona şarj şey olan yapıyorsun değil mi? Bu işte trigeminal nevralji belki, migrenlere falan. migren, filan. baş Evet. ağrısı, Ondan sonra depresyon. bu glosofaringel nevralji diye bir şey de var. Aa, evet, onunla ilgili. O da çok sıkıntılı bir şey. Yani glosofaringel nevralji şöyle bir şey. Yani yutarken ondan sonra burnun arkasına ve genize doğru olan bir şiddetli spastik ağrı oluşuyor. Evet. Evet. Onunla ilgili bir anım var. Bir tane kanser hastası vardı. Ağızdan besleniyor. Tabii şeyde olduğu için kitlesi. Böyle trakeostomisi var. Ama şiddetli ağrısı da var. Ona mesela bizim yaptığımız şey, yatak başında ultrason eşliğinde şey yaptık. Blokaj yaptık. Blokaj yaptınız. Yani Ondan yutarken şiddetli ağrısının olması, hatta bu ağrı kulağa vuruyor falan, böyle hani glosofaringel nevralji, hani her sinirin böyle sapıttığı durumları var. Yani bundan nevralji deniyor. İşte nöropatik ağrı falan filan deniyor. Yani ben de merak ettim böyle. Hani İç organlarda da benzer şeyler oluyor. Biz onların farkında değiliz de işte mesela sempatik sinir blokajları yapılıyor. Eğer iç organda bu taraflarda, göğüs kafesinin içerisinde mesela özofagusla ilgili şeyi hissediyorsa veya akciğerlerle ilgili o bölgede bir şey hissediyorsa T2, T3 seviyesinden sempatik blokajlar yapılıyor. blok yapıyorsunuz. Bunlar rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Veya karın içinde mesela mide, bağırsak, bu tür problemlerde splankinik sinirler var tam omurganın ön tarafında, yan tarafında. Onların blokajı veya radyo frekansıyla bu tür ağrıları geçirebiliyorsunuz. Ya şimdi mesela bizim hani şöyle çok problemli hastalar oldu. Mesela adamın dalağı çok büyük, hipersplenizm var. Ya radyasyonla ışınlayacaksın. Ameliyat olacak hali yok. Hasta çok yaşlı. Ya da anjiyoyla embolize edeceksin. Ama dalak da çok ağrıyan bir yer. Yani Evet. dalakta küçücük bir kanlanma bozulduğu zaman ağrıyor. Esasında önce bu işlemleri yapmadan önce değil mi? Bir size gönderip Evet. değil mi? Bir önce o ağrıyı kesip sonra şey yapmak lazım. Çünkü hastaya işlemi bir yapıyorsun. Hasta ağrıdan çıldıracak yani. Hani senin moralin bozuluyor mesela. Bir de son bir şey söyleyip şeye geçelim. Şimdi sen anestezisin. İnsanlar çok fazla miktarda şey yaptırıyor. Estetik işlem. Evet. Burun yaptırıyor. Kulak yaptırıyor. Dudak yaptırıyor. Liposuction yaptırıyor. Ama ben şunu görüyorum. Hasta ameliyattan bir çıkıyor. Abi böyle bir ağrı yok. Şimdi bütün vücuda liposuction. Liposuction şu, bir tane trokar var. Bütün cildin altı Ağrır hocam ya. Ama nasıl bir ağrı Ağrır şoku. yani. Ve ben şunu görüyorum mesela. Yeterli bir ağrı tedavisi olmadığını gördüm ben. Hastanede başına bir tane parasetamol hastalığı. Öyle olmaz tabii. Yani şimdi başlangıçta ne yapılacaksa, işlem yapılacaksa ağrı yönetimi baştan Evet, yani ayarlanması hayır lazım. değil mi o ağrı Tabii. yönetimini. Çünkü Estetikte ağrı, de mi? Hayır çünkü Her şeyde. evet ya Her ağrı türlü şoku diye bir cerrahide. şey var yani hani. Şimdi mesela bizim en çok zorlandığımız bölüm gövdeydi. Şimdi bacaklarda, kollarda olan ekstremitelerdeki problemlerde periferik sinir blokajları yapardı. Ha. Bunları hallederdik. Yani ameliyat öncesinde Siz bunu hallederdik. karın ne yapıyordunuz? Karın Karında ameliyatı ne mesela. yapardık? Mesela karında yağ aldıran bir insan ne yapıyordunuz? Mesela Ağrıyı önceden kesmek için? en iyi ihtimal epidural kateter takıp Epidural kateter. oradan enjeksiyon yapıyor. Evet. Ama şimdi ultrason eşliğinde fasyal plan blokları, yani kasların arasına Ha. iğneyle girip enjeksiyonu yapıyorsunuz. Lokal anestezik veriyorsun. Lokal anestezik. Bazen işte steroid de ekliyorsunuz ona biraz süreyi uzatsın diye, Güzel. magnezyum gibi adjuvan ilaçlar. Ve o 24 saat ilk en ağrılı dönemini hastanın çok rahat Bak geçirmesini bu çok önemli bir sağlıyor. şey. Yani bu özellikle karında liposuction yaptıran insanlar gerçekten bu yapılmalı yani. Yoksa gerçekten çok yoğun bir ağrıyla karşılaşacak. Şey de öyle ki,
mastektomi yaptırıyor. Mastektomi de öyle yani. Meme ameliyatları da tabii. öyle değil mi? PEX 1, PEX 2 bloklar var mesela aynı şekilde. Bunun da isimleri şöyle. Hangi kas fasyanın arasına veriyorsan onların isimlendirmesini yapılmış şey yapılıyor. Mesela sırt ağrısı, omur, Türk bloğu diyorlar aslında. Erektor spina plan bloğu dediğimiz bir blok var. O aynı şekilde 2 tane kas zarının arasına enjeksiyonu yapıyorsunuz sırt bölgesinden. Ve Türkler bulduğu için ve en çok Türkler kullandığı için Türk bloğu olarak literatürde geçiyor. O da çok güzel bir Güzel. şey. Yani gövdeyle ilgili problemleri çözmede oldukça İşte biz de soruyoruz. Çünkü şöyle Evet. hastaların gerçekten de Serbilen şöyle bir şey var. Bana en çok soğuklaşan gerçekten ağrı müzmin bir sıkıntı yani. Hani ağrı. Çünkü gerçekten hani basit ağrı kesilerek kesilmeyebiliyor. Ve mesela en büyük mesela ağrı mesela en çok mesela sıkıntı olabiliyor. Kronik hastalığı olan insanlar mesela sirozlu insanlar, koalı insanlar kaburgayı kırıyor mesela. Evet. Aman böyle bir ağrı yok. Ya hiçbir şey mi iyi gelmez ya? Bantlar, hiçbir şey iyi gelmiyor. Yani mutlaka oraya blok yapman lazım senin. Yani mümkün değil geçmiyor mesela. Kaburga ağrısı geçmiyor. çok zor. Bir de her nefes alışında böyle batıyor. Aynen öyle. Bu Alamıyor sefer böyle. hasta koalı tamam mı? Mesela kırmış kaburgası. Zaten herif amfizen bir nefes alamıyor. Bir de ağrıdan nefes alamıyor. Bu sefer nefes alamıyor yani sonuçta. Bir de şey var. Ameliyat olup ameliyat sonrasında başarılı da olsa ameliyat ağrı devam ediyor. O zaman ne olacak? İşte onu konuştuk işte biraz önce. kronik. O işte estetik ameliyatlara falan konuştuk ki. Hayır, genel anlamda ağrıyla alakalı. Yani şöyle onu konuşalım. Yani kronik bel. Şimdi ben hastalara geçenlerde ilk programa konuştuk ama biraz daha açarsın bugün. Şimdi insanlar bana soruyor. Diyor ki bel ameliyatı olalım mı diyorlar. Bizim bel ameliyatında 2 şey söylüyorum ben. Diyorum ki işte uyuşman var mı? Yok. İşte kas gücüne bakıyorum. Yok. Ya diyorum ağrı ameliyat edilmez. Yani tıpta bir prensip vardır. Bel ağrısı ameliyat edilmez. Çünkü ağrı ameliyatından sonra ağrı geçmiyor. %70 geçmiyor. Çünkü oradaki ağrının sebebi disk değil ki. Oradaki büyümüş bir et parçası ya da ligaman dediğimiz dokuları birbirine bağlayan yani lif büyümesi. Ondan sonra biraz sinir köklerinin çevresindeki yine etin büyümesi. Yani buna et büyümesi. Yani nasıl burun polibine et diyoruz. Bizim hasta halka öyle anlar onu. Yani işte şimdi önce şunu sorayım. O büyüyen etleri ya da o büyüyen lifleri önce temizleyip o hatalı çalışan sinir uçlarını yakmak mümkün mü? Mümkün. Şimdi zaten ağrı tedavisi dediğimizde biz sorunu çözerek yapmaya çalışıyoruz. Mesela fıtık işte et parçası biraz büyüdü. Zaten bunun içerisinde şey var yani proteoglikan dediğimiz madde var yani jel kıvamında. 1934'te işte Mikser ve Barr'ın bir şeyi var. Böyle bu hani laminektomi, diskektomi dediğimiz bel fıtığı ameliyatlarını bulan adam. Ya şöyle bu laminektomi şu. Şimdi bu bak bu omuriliğin geçtiği şey delik. Canalis vertebralis. Bu da omurilik şu parmağım. Şimdi bu kanal daraldığı zaman bu omuriliği sıkıyor böyle. Neden sıkıyor? Buralar kireçlenmiş, yaşlanmış, etler büyümüş. Şöyle yapılıyordu. Şu 2 parmağımın olduğu yer şurası ve şurasını kesiyorlar. Yani burası böyle oluyor artık. Yani duvarları bunun adı laminektomi. Yani şöyle oluyor. Yan duvarları kesiyorsunuz. Yan duvarları kesiyorsun ama alt alta yan duvarları kestiğin zaman birbirine tutunamadığında bu sefer de oraya vida çakman lazım. Yani 2 vertebre vidalayıp bu sefer ama vidanın da bir sıkıntısı var. 2 seviye vidaladın mı eğemiyorsun belini. Yani Eğemez. böyle kalıyorsun. Değil, evet. Bir de o Fıtıklaşıyor tekrar. bir de o vida da başına dert. Neden? O vida vücudunda tabii yabancı bir doku 2. Senin vücudun egzersiz yapıyor, ısınıyor. O ısınmıyor. Bu sefer azıcık yürüyorsun yine Açılmıyor. ağrıyor. Ya insanlar bana diyor ki hocam bu vida çıkar mı? Bana soruyor hocam ne yapacağız bunu? Gerçekten bir şey size söyleyeyim mi? Özellikle ya şu onu hani bir anlat bize. Şimdi 2 şey anlat. 1 hiç ameliyatlık endikasyonu yok. Ameliyatlık değil. Yani bir şey yok. Şimdi dar kanala evet ameliyat ediyoruz. İşte dar kanal ne? Bizim bu omuriliğin geçtiği yerin 1 santimden küçük olması. Ona beyin cerrahları ameliyat ediyor ve bu yanları kesiyorlar. Platin koyuyor. Önce şunu söyleyeyim. Adam gitti gerçekten ameliyatta olması gerekiyordu. İşte basısı vardı, güç kaybı vardı, his kaybı vardı ya da dar kanala bağlı yürüyemiyordu. Dar kanal şöyle oluyor. Bir 100 metre yürüyün zaman bacaklarına ağrı girer hemen dar kanalda. Evet ameliyat olmuş. Platin de çivi de takılmış ama ağrıyor. Önce onu konuşalım. Ameliyatın olmuş ağrıyor.
O adam geldi dedi ki benim bu ağrım geçmedi. Beyin cerrahına gitti kardeşim dedi ben seni ameliyat ettim. Benim işim değil sana geldi. Ne yapıyorsun ona? Şimdi bu tür hastalarda tabii ki bel ağrısına bakıyoruz. Yani sadece bel ağrısı mı var yoksa bacağı vuran bir ağrı mı var? Önemli olan bu. Eğer bel ağrısı varsa oradaki ağrı kaynaklarına bir tanesi faset eklemler. Onun etrafından dolaşıp tam o faset sinir bloğu veya radyo frekansla onları yakıyoruz. Bel ağrısını geçirmenin başka bir yolu yok. Peki platin takılı hasta yani bu Platin takılı hastaya da yapıyoruz. takılı hastaya evet. Tabii o zor ama bir işlem. Zor değil mi bu? Tabii zor çünkü engel oluyor ama etrafından bir şekilde dönerek onları bulup yapabiliyoruz. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ama bacağı vuran bir şey varsa muhtemelen o kanalın hala bir problemi olduğunu gösteriyor. Bu sefer biz Lisis dediğimiz bir yöntem yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Ya Lisis iki türlü yaparsınız. Bir şeyden hiatus sacralis dediğimiz yani kaudal bölgeden kuyruk sokumundan gireriz. Bir kateter yardımıyla o bölgeye hyaluronik asit, hyaluronidaz dediğimiz hani o yapışmış alanları yapışıkları gidermek için bu tür şeyler verilebiliyor. Mutlaka bir lokal anestezik steroid enjeksiyonu yapılabiliyor veya o bölgeden mekanik olarak biraz daha yoğun radyopak maddeler var ya radyopak madde verip o dağılımı bakıyorsunuz. Omurganın dağılımına bakıyorsunuz. Nasıl yayılıyor? Eğer bir tıkanıklık falan varsa o biraz daha yoğun olduğu için o açabiliyor. Eğer açamazsa epiduroskopi dediğimiz bir yöntemle mekanik olarak açılmaya çalışılıyor. Ya oradaki yapışıklıkları falan filan ne varsa ya enzimle ya da mekanik işlemlerle rahatlatıyorsunuz. Tabii yani. açıyorsunuz o sinir kökleri rahatlıyor, omurilik rahatlıyor. Bunu aşağıdan yapıyorsunuz. Yani bir yere açmadan yapıyorsunuz. Tabii. Hani bir başka yolu yok çünkü. kapalı cerrahi gibi düşünün bunu. Evet. Öyle hani halk öyle anlasın. Kapalı cerrahi gibi. Hani çünkü zaten şimdi ameliyat olduğu zaman hastalar ameliyat yaraları iyileştiği zaman zaten yapışıklık oluyor. Yani o yapışıklığı tekrar açmıyor ağrı işlemi yapan insanlar. Hani algologlar. Kapalı girip işlemle oradaki yapışıklıkları ya enzimle ya da işte endoskopik olarak açmaya çalışıyorlar. Dağıtıyorlar. Evet. Peki şunu soracağım. Bu birinci kısım. Birinci şey şuydu. Platinon hastalığı. Peki diğer hasta grubu da geldi. Dar kanalı var mesela. Şimdi dar kanal şu anda yaşlılarda ya da biliyorsunuz en çok da işte listeesi var. Yani omurları kaymış. Şimdi şöyle bir sıkıntı olabiliyor hastalarda. Bazen bakıyorsunuz hasta gerçekten de yaşı itibariyle ameliyat olamayacak hastalar çok fazla. Çok. Çünkü ben adam görüyorum 100 kilo teyze 84 yaşında. Ya hocam diyor bu ne olacak? Ya ameliyat olmadı diyor. Çok ağrıyor bu diyor. Peki böyle bir hasta size işte bel ağrısıyla, siyatikle ya da dar kanalla geldiğinde oraları biraz nasıl genişletiyorsun oraları? Şimdi şöyle burada tabii bizim önemli olan şeyimiz şu. Ya şunu soruyorum. Ameliyat olamayacak bel hastasına ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Şimdi birçok yöntem var. Hangi problem varsa işte kanal darlığını oluşturan sebep ne? Faset hipertrofisi varsa yani orada bir kemikli büyüme varsa endoskopik olarak o bölge tıraşlanabiliyor. Tıraşlıyor mu? Siz bunu yapıyor musunuz? Ya, tabii beyin cerrahisi, ortopediyle beraber yapıyorsunuz. Çünkü bunu yaptığın zaman kök rahatlıyor. İç tarafta olan bir şey varsa, flavum dediğimiz o bağın büyümesi varsa milk denilen çok güzel bir teknik var. O teknikle giriyorsunuz o flavumu küçük küçük böyle çentik çentik alarak dışarıya alıyorsunuz ve kanalı genişletiyorsunuz. Büyüyen o et parçalarını koparıyorsunuz. Evet, koparıyorsunuz ve büyüyen kısmı yani normal zaten problemli olan şeyi önünden onu alıyorsunuz. Dolayısıyla kanal 1 milim bile açılsa hastada inanılmaz bir ferahlama oluyor, rahatlama oluyor. Ya mesela şöyle bir şey sana sorayım mesela. Bel ağrısı bu şekilde ameliyat olmuş ya da ameliyat olamayan hastalarda böyle işlemlerin 100 hastadan kaçına fayda gösteriyorsunuz mesela? Emin olun şöyle neredeyse büyük çoğunluğuna fayda gösterebiliyor. 80-90 fayda görür mü? Görür. Ağrısı azalır. Azalır. Ama ne kadar azalır? Kimisinde %80-90 azalıyor, kimisinde %20-30 azalıyor. Ama mutlaka bir fayda görür. Çünkü problemi olan yerin bazılarını çözüyorsunuz zaten. Bazılarını da sadece ağrısını kesiyorsunuz. Onlar önemli. Dolayısıyla bizim mesela bir epidural enjeksiyonlar bile o bölgeyi rahatlatma açısından çok kıymetli enjeksiyonlar. Hani normal dışarıdan yapılan değil. Çünkü problemin olduğu yere siz müdahale ediyorsunuz. Lisis yapabiliyorsunuz. Yani girip dediğimiz gibi o ilaçlar verebiliyorsunuz. Ve en kötü ihtimal hiçbir şey olmasa o bölge ameliyat olmuşlara da olmamışlara da ağrı pili takılabiliyor. Ağrı pili de onun o ağrıyı hissetmesini tamamen engelleyen bir tedavi yöntemi ve FDA tarafından onayla 50-60 yıldır kullanılan yani bir burada şey. yani bu iki hasta grubunda yani ameliyat olmuş ya da ameliyat olamayan hastalara en son tedavi olarak Tabii.
Ağrı pili pili. takıyorsunuz. Ağrı pili takılabiliyor. yani. Ağrı pili zor bir şey değil mi? Zor Yok, değil aslında çok ya. kolay. Ya. Evet, evet. Yani bir şey değil yani. Normalde yine yani omurilik yakın kısmına elektrik stimülasyonu yapıyorsun. Bir şey değil yani. Hani bir öyle çok kompleks bir şey değil. Hatta dışarıdan o TENS aletleri vardı eskiden. Hala Evet. kullanılıyor. TENS'de elektrik stimülasyonu yapıyorsun. Onun içeriden yapılmış hali. Aynen öyle. Mekanizması tam doğru. O mekanizmasını içeriye yerleştirin. Çünkü yapılan kesitler küçük. Bir de genel anestezi yapmadan yapılıyor bunlar. Genel anestezi vermediğiniz için hastayı günübirlik işlem olarak da siz bunu yapıp evine gönderebiliyorsunuz. Önemli olan o cihazı kullanabilecek mental şeyi var mı yok mu? Onu anlatmak lazım. Ağrıda yani size gelen insanlara problemine göre mi ağrı tedavisi yapıyorsunuz? Daha çok neler yapılıyor? Yani ozon mu, nükleoplasti mi, neye göre karar veriyorsunuz? Hastanın durumuna göre hepsi bir bütün olur ya aslında. Yani MR'ını çekiyorsunuz, tomografisini çekiyorsunuz, hastanın şikayetlerine bakıyorsunuz. Herhangi bir işte hani kırmızı bayraklar dediğimiz şeyler var. Böyle hani büyük abdest kaçırma, küçük abdest kaçırma veya ilerleyici güç kaybı. Mesela bir de aniden başlayan bir güç kaybı ve ilerliyorsa bunlar kırmızı bayrak. Bir an önce dekompresyon edilmesi gereken bir durum vardı. Mutlaka bir cerrahiyle görüşmek, onun şeyini yapmak lazım hızlı bir şekilde. Eğer bu gelen hastaların çoğu da emin olun hep işte 1 aylık, 3 aylık, 3 yıllık, 5 yıllık sorunlar. Dolayısıyla bunların bir şeyi kalmıyor, aciliyeti kalmıyor. Hastaya mutlaka bir değerlendirmeden geçiyoruz. Yani yapılabilecek ne varsa problemine yönelik. Kimileri çok daha basit işlerle sorun çözdürürken mesela hani bir bel fıtığı var, küçük de bir fıtığı var. Ama ağrıya neden oluyor. İşte fıtığın içerisine bir ozon enjeksiyonu, ozon gazı, kemonükleozis dediğimiz şey yapıyorsunuz. İnanılmaz faydalı bir şey. Yani şey diyor ki eğer sen şimdi durup dururken mesela göz kapağın düştü gibi düşün. Bu bir beladır, tamam mı? Ama adama soruyorsun kaç yıldan beri? Adam diyor ki 3 yıldan beri düşmüş zaten. Yani şunu söylemek istiyoruz. Eğer senin bugün ayağın düşüyorsa, sürmeye başlıyorsan burada 24 saatin var. 24 saat içinde ameliyat oldun mu oldun. Yoksa o adam olmaz o. Gider. Tabii çünkü sinir ölüyor, basıyor. Mesela fıtık patladı. Fıtık girdi. Şurası fıtık. Fıtık girdi. Omuriliğin içine. Şurası omurilik. Buradan içine girdi. Omuriliğe bastı. Sen birden dışkı tutamıyorsun. İdrar tutamıyorsun. Çok sıkıntı. Onun 24 saatin var. O 24 saatte o fıtığı orada almadın. Hayat boyu dışkını tutamazsın. Eyvah. Hayat boyu çişini tutamazsın. Ya, toparlayamazsın. O zaman buradan şunu öneriyoruz. 24 Erken saat teşhis çok içerisinde önemli. dışkı tutmada sıkıntı, işte idrar tutmada sıkıntı ya da şu bacak arası bölgede his kaybı aniden mesela duymuyor buralar. Burada ya da düşük ayak. Bunları 24 saatte ameliyat ettin. Etmedin gitti. Tabii. Yani bu bir acildir. Bu tür ağrı tedavileri cerrahi bir Hayır. Cerrahinin yeri burası. Cerrahi daha çok hep var. acil, akut olaylarda, ani gelişen olaylarda. Ama onun dışında hepsi alergoloji olur. Olur. Evet. Bir de bir şey daha soracağım. Şu yere gelmişken. Şimdi bana tabii çok gelen bir çocuk grubu var. Sen onlara şey yapıyorsun. Spastik çocuklar. Evet. Yani şimdi spastik çocuk özellikle ayaklarda spastik oluyor. Nörojenik mesane oluyor. Mesela onlara siz herhalde şey yapıyorsunuz değil mi? Baklofen pompası takıyorsunuz. Ya da epidural mesafeye ne yapıyorsunuz? Yani o spastik çocuğa ne yapıyorsunuz? Ya şöyle spastik çocuk bizi daha çok üniversitedeyken gelirdi. Evet. O tür çocuklara mutlaka çocuk Sen cerrahisi. muayenehaneye alıyor musun yani böyle hasta? Çok gelmiyor bu tür. Gelmiyor, Şimdi evet. bununla ilgili yaptığımız çok bilmedikleri için gelmiyorlar. Ama bu tür şeylerde pompa yerleştirilebiliyor. Yani doktorlar size gönderebilir. Yani spastik Tabii. çocukları size değil mi, bacak spazmı için ya da mesane problemleri için size gönderebilirler. Gönderilir tabii. Onlarla zaten iletişim halinde olup onlara yapılacak şeyler var. Bizim genelde ağrı pili veya pompa takılıyor. Ağrı pili dediğimiz şey sadece ağrıyı kesmek için yapılan bir şey değil. Spazm O sinir için stimülü, bile, değil mi? spazm Evet. için bile çok güzel sonuçları olan bir şey. Özellikle sakral bölgeye yerleştirdiğiniz bir pil bu sorunları çözmede oldukça şey. Hatta bazen tek taraflı tibial sinir stimülasyonu bile bir ara bir şey çıktı. Bir pil markası çıkardılar. Periferik stimülasyon yapıyorsunuz. Yani uçtan ayaklardan. Onun işte işemeyi tutmada çocuklar için faydalı olup olmadığına bakılmış. Ve bundan faydalı olduğu görülüyor. Çok da basit bir elektrodu var. O sinirin, tibial sinirin yanına yerleştiriyorsunuz ultrasonla. Görüyorsunuz, stimülasyon uyarı veriyorsunuz. Uyarı gidiyor. Evet. Bacağın o baldırada bir şeyle, lastikle pilin şeyini takıyorsunuz. Yani idrar tutmayı bile arttırıyor bu. Evet, yani. evet. Ya burada şunu söylüyoruz çünkü
böyle sırtı açık doğan çocuklar var mesela. İşte o beyin cerrahisi yapılmıştı. Meningoselli, meningomiyoloselli. Ama bazı spina bifida tipleri de idrar tutmaya zorlaşıyor. Bir de şöyle doğuştan oksijensiz kalmış ya da beyin kanaması olmuş spastik çocuklar var. Onlar da mesaneyi kontrol edemiyor. Onu da söylüyor. Mesela böyle tibiyal sinir uyarılmasının önemli. idrar tutmayı arttırdığını. Bir de son bir merak ettiğim bir çok bana gelen hasta grubu soracağım. Kronik sistitli hastalar var, tamam mı? Bunlar mesanesinde sürekli ağrı var bu kadınların. Ve pelvik ağrı. Ya bunlara ne versen geçmiyor, tamam mı? Ya bunlar bana şunu diyorlar. Bunlar da interstitial sistit. Kadın diyor ki özellikle kronik sistit şu. Olup geçmiş mesane iltihap sistit ama sonra bir öyle ağrı kalıyor böyle bunlarda. Ve kadın diyor ki ya benim kasığım ağrıyor sürekli. Cinsel ilişkiden sonra ağrıyor, önce ağrıyor. Bir de bu hastalarda endometrioz denen problem oluyor. Bunlara bir şeyler yapıyor musun? Yani mesane ve kadınlık organı bölgesindeki ağrılara bir şey yapıyor musun? Yapıyoruz. Şöyle biz biraz önce Bir de bunu anlatırken de bir soru daha sorayım. Mens ağrısı olanlara bir şey yapıyor musunuz? Yani dismenöre. Evet. Çünkü hakikaten 3 ağrı var derler. Doğum ağrısı, diş ağrısı, adet ağrısı. Yani sorular şunlar. Adet ağrısına bir şey yapıyor musun? hemen anlatayım. Önce onu anlat. Çünkü bizim adet ağrısı Adet ağrısı çok ciddi. Çünkü bana adet ağrısı gelen ben şunu yapayım. Ya doğum kontrol hapı yazıyorum. Ya da diyorum ki adet olmadan önce ağrı kesici iç diyorum. Kadın da diyor ki bana hocam ben bunları yaptım. Olmuyor diyor Olmuyor. bazısı. Sana geldik gönderdim. Sen adet ağrısına ne yapacaksın? Şimdi şöyle, bununla ilgili çalışmalar da vardı. Özellikle sinir blokajları ile ilgili. Pelvik bölgedeki, yani bu işte rahimin olduğu, yumurtalıkların olduğu bölgedeki olan problemlerde. Mesela ağrısı oluyor. Vajinismusu olanlar mesela, Evet. bunlarla ilgili ağrısı Evet. olanlar veya testiküler ağrı olan, penis ağrısı olanlarda yaptığımız böyle sempatik sinir blokajları var. Yani nedir? Bunlar omurganın en sonunda imperganktiyon dediğimiz bir ganktiyon var. Onun üzerinde inferior-hipogastrik dediğimiz ve onun üzerinde superior-hipogastrik plexuslar var. Bunlar oradaki sinir uyarılarını alıyor. Eğer orada bir problem varsa hassasiyet, desensasyon dediğimiz bir durum oluşuyor. Siz o blokajı çözdüğünüz zaman bunların o bölgedeki ağrılarını kesebiliyorsunuz. Bu bir defa işlemle hayat boyu kesilebilir mi? Hayat boyu demek biraz zor. O iddialı bir şey olur. 3 ay mı, 5 ay mı, 1 yıl mı, 3 yıl mı? Şimdi bir tane hasta örneğim vardı. Bize yurt dışına gelen bir hasta. Hastanın sürekli kasık ağrısı var. Evet. Buna May-Turner sendromu tanısı koymuşlar ve oradan kasık ve iç bölgeden, pelvik bölgeden ağrısı oluyor. Bir türlü sorun çözememişler ve aorta ilyak stent takmışlar. Ama gene de sorun çözülmemiş. Geldi. Sadece o ağrıdan dolayı gidiyor. Ama bir MR raporuna bakarak böyle bir karar verip stent konuyor. Sonra biz dedik ki ya tabii bizim de kafamız karıştı. Net bir şey de söyleyemiyoruz. Dedik ki diagnostik, prognostik bir blokaj yapalım. Superior-hipogastrik. Yani tam pelvik bölgenin arka tarafında o sinir blokajını yaptık. Genç kızın hiçbir ağrısı, sızısı kalmadı. Şu an 3 ay oldu. Ses seda yok. Bu mükemmel bir şey. Peki neymiş yani? Neymiş? Oradaki sinir uçları yanlış çalışıyor işte. Evet. Yani yanlış alarm veriyor. Biz sadece organların böyle hani tıkanması, eğilmesi, bükülmesi, biz bunlara odaklanıyoruz. Halbuki onun etrafındaki olan şeyler, sinir yumaklarını biz bunları hep göz ardı ediyoruz. Normal çalışmıyorsa onların da bozuluyor çalışması. Ya şöyle Organ bir sıkıntı çalışmayınca. var. Mesela şimdi bugün kadınların nereden baksan %20'sinde endometrioz var. Endometrioz ne? Çoğunluğunda. Rahim içi dokunun karnın içinde bulunması. Bir Ama sıkıntı- endometrioz sıkıntı. sıkıntısı şu. Endometrioz tedavisi cerrahidir normalde. Hani büyük yerleri alıp yakıyorsun ama endometriozun %20 kadında var. Ama çok ağır değil. Ama tek sıkıntısı ne? Ağrı. Ağrı. Ne yapıyorsun biliyorsun? Gözlemle hastaya takip alıyorsun. Ya diyorsun ki gel git. Aslında diyor ki ya oturuyorum diyor bir şey batıyormuş gibi. Cinsel ilişki yapıyorum bir şey batıyormuş gibi. Hep kadının bir şey batıyormuş gibi. İşte o hakikaten büyük sorun ya. Ben şimdi Sorun. ne yapacağım ona? Benim yazacağım ağrı kesici bir tane. Yani bir tane basit ağrı geçmiyor ki. Ya onu yine sizin de onu çünkü sizde öyle çok grup var ve kadın doğumcular bunu bir şey yapamıyor çünkü. Yani onu Doğru, da söylemek. Onlar ona gidiyor çünkü. Evet. Israrla. Şimdi ağrı biliminde tabii ki biz şeyi çok iyi kullanmadık. Biz endikasyonlarımızı tam olarak anlatamadık. O yüzden hep böyle çalışmalar bazen yarım kalıyor, çalışma düzeyinde kalıyor. Çünkü hasta direkt size gelmiyor. Mesela kadın doğumla ilgili problem varsa kadın doğuma gidiyor. Karınla ilgili bir problem varsa genel cerrahi dahiliye gidiyor. Mesela şimdi kadın geldi mesela kadın doğumcuya gitmiş basit bir dismenöre yani adet sancısı. Gerçekten bazı kadınlar çok kötü durumda.
Yani intihara götürebilecek şekilde. Siz ona geldiği zaman bu şekilde hipogastrik blok yapacaksınız. Yani bunu mesela diyorsunuz ki bu 6 ay götürür diyorsunuz size minimal. Tabii ağrısını şöyle mesela ne kadar kestiği çok önemli. Başlangıçta iyi bir sonuç alıyorsun, sonra belirli bir düzeye oluşuyor. Eğer hani hormonal dengeyi tam sağlayamıyorsa o zaman gene ağrıda yükselme olur. Ama mesela hipogastrik blokajdan fayda gördü. Gördüm. Mesela oraya alkolle, arefle yakar mısın mesela? Genç bayanlar dismenöre de yakmam. Yakmam. Endometrioz olursa yaparım. Evet. O zaman evet. Anladım. Endometrioz de gerçekten sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntılı. Yani şöyle diyor. Yani şöyle demek ki şöyle. Önce siz bir lokal anestezikle blok yapıyorsunuz. Tabii. Baktığınız ona fayda görüyorsa oraya biraz değil mi? Tabii garanti almamız lazım. Garanti alıp evet. Peki mesela böyle hiç endometrioz yaktığınız var mı? Çok iyi sonuç aldınız. Sonuçlar tabii ki. İyi yani mi? pelvik bölge ağrılarında yani şöyle hastaların tarif etmediği ağrıları da çözüyorsunuz bazen. Yani aklına gelmiyor. Mesela bir tane hastamız vardı, hiç unutmam. Sürekli ağrısı var pelvik bölgede ama ağrısı olduğunu mesela ilişki sırasında da çok ağrısı oluyor. Onu hiç söylemedi bize. Ya, disparoni deniyor bu tıpta. Yani disparoni hani bütün bu endometrioziste de olur yani hastalıklar. Özellikle endometriozda çok oluyor da ama disparoni bazen öyle insanlar var ki hiçbir sorun yok, disparonisi var. Mesela vajinismus'ta öyle, hiç sorun yok. Ama cinsel birleşemiyorlar mesela. Yani bunlarda da sen herhalde bunu yardımcı. Şöyle, Evet. biz mesela pelvik ağrısı var diye işlemini yaptık. Ameliyathanede yaptık, girdik, işlemini yaptık, çıktı, hastaya gönderdik. 15-20 gün sonra kontrole çağırdık. Eşiyle geldi. Bize teşekkür ediyor. Çünkü biz diyor şeyimizi düzelttiniz diyor. Ağrı bitince cinsel ilişki düzeldi Evet. böylelikle. Ha. Bunlar çok önemli. Yani biz bazı şeylerde hastaların ifade etmediği için şey oluyor. Hepsini tam olarak göremiyorsunuz ama diyor ki pelvik ağrı bir genel bir tanımdır aslında pelvik ağrı. Onun birçok nedeni oluyor. Pelvik ağrı biz genel yaklaşımda budur. Bunu bu şekilde Ya yapılabilir. öyle bir şey ki yani bu şimdi şöyle oluyor. Ağrı olunca vücut o bölgeyi sıkıyor. Spazm oluyor. Spazm ağrı daha çok arttırıyor. Böyle kısır döngü oluşuyor. Mesela mesela anal spazmda mesela bana çok geliyor bazen. Yani anüste spazm ve korkunç bir ağrı. Bayılmaya kadar gider mesela. Ben onlara işte diltiazemli bir krem var. Kalsiyum kanal bakıyor. Onunla diyorum masaj yap diyorum mesela. Siz onlara da herhalde böyle bir bloklar yapıyorsunuzdur Tabii. değil O mi? da kuyruk sokum en altında var. Dediğimiz gibi imparganktiyon var. O ganktiyonun blokajı, radyo frekansı, alkolü, işte fenolle beraber yaptığınız zaman o bölgeyi rahatlatıyor. Ha, bu Çünkü arada onu da rektum söyleyeyim. sayadı çok önemli. Anal mesela. spazm çok fena bir şey. Yani birden böyle bir spazm gelişiyor anüste. Kontrol edemeyeceğiniz. Çok ağrılı bir şey. Hani bacak spazmı olur ya. Bacağınızda. gibi. Bacak krampının dibinizde yani. Makatlı olan hali. Çok ağrılı bir şey. Yani o da baş belası. Yani ne vereceksin yani? Bir spazmla magnezyum yazıyorum. İşte iyi gelirse gelir. Bir de ona birkaç krem yazıyoruz bu şekilde. Hani öyle olursa olur gibisinden. Hani hakikaten çünkü bazen hiçbir şey yapamıyorsun. Hani benim bu zaten benim mesela en korktuğum hastalık kazası söyleyeyim mi? Bir tanesi topuk dikeni mesela bak. Topuk Tabii, dikeni. Tabii neden? Çünkü topuk dikeni topuktaki diken değil ki o. O esasında oradaki sinirin yanlış çalışması. Orada bir nöropatik ağrı. Yani bugün topuk dikeniyle migrenin mekanizması birbirine çok farklı değil. Yani orada da mesela sinir yakıyorsunuz değil mi? Evet. RF ablasyon yapıyorlar. Sabit bir ağrı oluyor mu topuk Orada soruyorsun. dikeninde? Topuk dikeni ne yapıyorsun mesela sana gelirler? Planter fascitte dediğimiz gibi oraya ultrasonla ozon gazı enjeksiyonuyla başlarız. Evet. O bölgeye bazen şeyler var. Onunla ilgili herhangi bir tecrübem yok. Hani dudak dolgusu koyanlar var. Yurt botoks. dışında. Botoks. Yok botoks değil. Normal dolgu malzemesi. Hyaluronik asit. Dudak dolgusu. Dudak dolgusu. O dikenin üstüne döşüyor. Altına böyle tam Pet gibi yapıyor pet onu. gibi yapılıyor. Böyle bir şeyler var. Bir de RF ablasyon üstüne. Üzerine Abi, Çok mu ağrıyor? Ya topuk dikeni gerçekten Bak mi? şu anda bizi dinleyen 80 kilonun üstünde bütün hanımlarda vardı topuk dikeni. Topuk dikeni bir baş belası. Şimdi şöyle yapılıyor eskiden. Şimdi topuk şöyle. Şurada bir çıkıntı var. Şöyle. Evet. Şimdi bunu kazıyorsun buradan. Ama ağrı geçmiyor. Yani buraya bir şey yapman lazım. Mesela biz önce gidip ayakkabının altına bir şey veriyoruz. Yumuşak bir şey veriyoruz. tamam. Hikaye. Tamam. Eskiden şunu kazıyorlardı bu çıkıntıyı. Bu da bir esasında kireçlenme. Ama yine geçmiyor. Yani oraya bir işlem yapmanız gerekiyor. Oradaki sinirleri yakmanız gerekiyor RF ablasyonla. Artı bir de oraya dudak dolgusu gibi orayı rahatlatmanız gerekiyor. Esasında o hyaluronik asit bence sinirlerin uçlarını kapatıyor. Yani oraya bir epinöral, perinöral kılıf gibi davranıyor.
Belki de Yani olabilir. çünkü onu şey yapıyor çünkü yoksa başka kesmez o. Birinci korktuğunuz ağrı topuk dikeni. 2. Topuk diken ben mesela gerçekten çok zor yani. Ben, Allah Allah. tabii beni Zor, çekenler bilir. Çeken bilir. Sen ne diyorsun ya? Topuk dikeni baş belası. Ya. O Evet. yüzden ayak sağlığı çok önemli. Çok önemli. Yani ben- Ama topuk dikeninin bu kadar ağrılı olduğunu bilmiyordum. Topuk dikeni olduktan sonra bir defa oldu mu yandın. Yani gerçekten geçirmek çok zor şey ağrısını. 2. Şimdi ona da gelelim. Tabii ikinci ağrı şey de onun adı bel ağrısı da. Yani bel ağrısı bel ağrısı dedim ben bitti benim işim. Öyle ben topuk dikeni bir bel iki ben belim ağrı dedim bitti. Bir de bel ağrısı hastalığı her şeyi kullanmış. Hocam ya. diz de çok kötü. Diz de. Şimdi bir şey sana söyleyeyim mi? Diz yine istirahatte olmuyor. Hani oturuyor duruyor ağrı. Bel ağrısı öyle değil. ağrısı, evet. Oturuyor ağrıyor. Daha çok ağrıyor bu sefer. Bir de oturunca bel ağrısı daha çok artanlar var. Yatıyor artıyor. Sağa yatıyor başka Dönüyor. artıyor. Bu sefer omurga böyle olmuş. Oraya yatacağım. Ya hakikaten çok zor. Tabii de benim sevmediğim grup onu konuştuk geçen hafta. Fibromiyalji grubu. Evet o da. Fibromiyalji kitaplarda %10 yazıyor ama bence Türk kadının hepsinde var abi. Ya, Türk kadının hepsinin omuzu ağrıyor. Yani gerçekten çok Bütün zor. vücudu ağrıyor Evet. fibromiyalji. Ama sen onu geçen hafta bana güzel bir şey söyledin. Ketamin infüzyonu yapıyorum dedi. Yani Evet. ağrı duyarsızlaştırma yapıyorum. O bak o olur. O olur değil mi? O çalışır. Oluyor, o çalışır. Peki şeyi ne yapıyorsun? Mesela Türk kadının şeyi de çok ağrıyor. Torakal vertebrası. Yani şu sırt ve Evet. sırt omurunda çok ağrıyan var. Var. Onda işte biraz önce bahsettik Türk bloğu. Bizde hep anestezi amacıyla kullanılırdı o. Biz şimdi kronik ağrı Ya için sana bir kullanıyoruz. kadın geldi 23 yaşında. Omurgası düzleşmiş ve devamlı boyun düzleşmiş. Çünkü bilgisayara bakıyor ya millet. Evet. Şimdi millet bilgisayara böyle bakıyor tamam mı? Şimdi bilgisayarın monitörü böyle ya. Mesela dik oturmak lazım. Şimdi millet böyle gambur oturuyor bir. Bir de kafayı böyle yapıyor. Bu sefer vertebra girinti çıkıntıları tam tersine dönüyor Tam bu sefer. tersi. Bu sefer ne gelişiyor? Gamburluk gelişiyor. Yani şöyle tipler görmüştün şöyle. İşte Bakışlarda şöyle. bakışlarda Ay, şöyle. çok fena yani. Ama Duruş öyle. bozukluğu işte. Duruş bozukluğu ama sen onların ne kadar duruşunu da postürünü düzeltsen sırtları ağrıyor onların yani. Ağrır. Yani Ağrır. o da sana gelecek Ağrır. yani. Onlar dediğim gibi en güzeli hani problemsiz. O böyle Türk bloğu onu collection- anladık. Ha, Türk bloğunu Abi yapacağız. torakalde Türk bloğu. Tamam. Tamam bak. Bir şey söyleyeceğim. O kadar çok ağrıdan bahsettiniz ki ben şimdi izleyiciye ağrı kremi vermek istiyorum. Ne ağrısı? Bir içimden geldi ya. Bir dakika ya. Ağrı kremi vermek istiyorum. Hocamın. Hocam o kadar mütevazı ki söylemiyor kimseye. Saklıyor bunu çeyizlik. Sandıkta saklayacak hocam bunu. Bir tanesi cilt için, bu da ağrı kremi. Verelim hocam izleyicimize. Verelim mi? Ben de aldı gitti. Ne güzel ya bir sürü yağ var içinde. Bak mentol ve aksiyonu. Profesör Doktor Serbilant Evet, Gökhan evet, Beyaz'ın efendim. Bir tanesi ağrı, değil mi? Tabii masaj kremi diye Masaj. geçiyor. Bak, o kadar çok ağrıdan bahsettiniz ki. Şimdi izleyici istemez mi? Hediye mi? Hediye verelim. O zaman bir tane olmaz canım. Yani o zaman bir 5-5 verelim. 5-5 verelim. Verelim, tabii. Tamam. Tamam. Ama yorum yazan. Yok. El- Telefon verelim. Aa. Ben vereyim telefonu. Oraya tamam. yazın. İyi tamam hadi verelim. Oraya yazın. Tamam. İlk 5 kişiye vereyim. Tamam. Ben hemen söyleyeyim telefonu şuradan. Ha şurada söyleyebiliyoruz herhalde. Ben tabii. Ben de onu, böyle- onu altına Evet. yazın. Masaj kremi, güzellik kremi kimden? Kimin ürünü? %100 Türk malı efendim. Evet. Profesör de. Sadece evet mi diyorsunuz hocam? Ya şöyle Bunlar söyleyeyim. size ait. Bunları siz ürettiniz. Tabii. Sizin patentiniz ve siz çok mütevazısınız. Bizim tabii bunun içerisinde resveratrol dediğimiz çok bir madde var. Böyle antioksidan. Özellikle güçlü bir antioksidan. Hem masaj kreminde böyle diz eklemi, kas Söylüyorum. yorgun. Hadi söyleyin. Onu altına da yazın çocuklar. Yazın. 552 106 20 52. 552 106 20 52. Buraya yazan ilk 5 kişiye sana ben göndereceğim. Tamam. Adresini de yazın. Profesör Doktor Serbilant Beyaz'ın Evet. ürünleri. Masaj kremi cilt Ve- için. Ve cilt kremi. Evet, cilt 5 kremi. ondan 5 ondan Aynen hediye. öyle. Tamam, bekliyoruz. Tabii ki. Evet. Zaten o hemen izlendikten sonra ilk 5 dakikada yazılır Evet. zaten. Biliyor musunuz hocam bunları siz ürettiniz. Bunları size Evet, ait evet, bunlar. benim, evet, Bunlar hocaya ait. Ya, o kadar söylemiyor ki. Söylemiyor. Herkes söylüyor, hoca söylemiyor. Çok mütevazı. Şimdi şöyle adam olayı şöyle diyor. Diyor ki bunlar diyor yani yardımcı diyor. Yani evet diyor bir şeyle
ovalamak iyi olur diyor. Evet ama Ek diyor. cilde de sürün diyor. Bir güzelleşin ya biz diyor. de bunu diyor. Şimdi zaten bir şeyi çok öne sürüyorsanız orada bir numara yok diyor. Öyle diyor. evet. Ya Türk insanı öyle alışmış ya hocam. Evet, gözümüze evet. gözümüze Şimdi sokuyorlar. Serbülent diyor ki ben diyor bir algologum diyor. Evet. Ben işi diyor bilimsel yönle yaparım diyor. Bunlar da diyor komplementary, tamamlayıcı Evet, diyor. Evet, Yani ben çok diyor önemli. yani doğrusunu yapıyor. Zaten Doğrusunu Serbülent yapıyor. seviyorum zaten. Yani Evet, biliyorum. doktorluğunu da seviyorum. O da sizi Karakterini seviyor. de- Siz birbirinizi seviyorsunuz. Gösterinin karakterini seviyorum. Yani sen çünkü şöyle artık doktorluk mesleği ne yazık ki bütün mesleklerde olmak üzere işte diyetisyenlik de öyle, psikoloji de öyle böyle bir aşağı doğru gitti. Yani böyle hani en iyi ben yaparım, en iyi ben çözerim. Şimdi şöyle bir şey mesela seni ondan seviyorum. Mesela bazen bir şey soruyorum mesela doktor diyor ki ben çözerim. Lan nereye çözüyor öyle bir şey yok. Hem adam diyor ki Mümkün mü yani? ya diyor ki ya %30 azalır diyor en az diyor ama diyor %70 azalan da var diyor. En azından diyor olduğu durumdan daha aşağı gel. Bu önemli benim için. Böyle bir şey yok ki. Ya gerçekten hani ben çözerim dese o zaman ölümsüzlük olurdu yani. Evet. Ya öyle bir şey çözemiyoruz. Bir de yani. yenilikleri çok takip ediyor hocam. evet. O yüzden sizin öyle ayrı Biz bir geçen özelliğiniz var. programda migreni konuştuk. Konuştuk. Ondan sonra trigeminal nevraljiyi konuştuk bu yüzdeki. Bugün yutarken ağrıyı konuştuk. Nükleoplastiği konuştuk. Glossofaringel ağrıyı konuştuk. Anal spazmı konuştuk. Ozon terapiyi konuştuk. Bir de bugün pelvik ağrıyı konuştuk. Pelvik yani ağrı, cinsel evet. ilişkide ağrı, endometriyozis, kronik sistit. Bu konuşulmayan bir interstitial şey değil, sistit, evet. benim önem verdiğim insanlar. Bugün topuk dikenini konuştuk. Ya. Yani biraz kilolu balık eti kadınların Ben de yok. sorunu onu konuştuk. Hakikaten çok öyle. Önemli. Yine de şeyi konuştuk bir de bugün. Ameliyat sonrası bel ne olacak? Yani ameliyat olmuş, platin takılmış. Onu konuştuk ne yapıyoruz falan filan diye. Yani böyle güzel, bence iyi bir program oldu. diye İkinizi bence. de seviyorum. Evet, İkiniz de çok kıymetli, Unutmayın, değerli hekimlersiniz. yazanlara Serbülent Göndereceğiz. Hocam bunlar size ait. Siz ürettiniz biliyorsunuz değil mi? Hep hatırlatacağım size. Çok teşekkür ederim. Umarım aynı keyfi sizler de almışsınızdır. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.